Şalgam suyu ile ilgili birçok video, birçok farklı yorumlar ve tarifler bulunmakta. Bu farklılıkları yadırgamamak gerek. Çünkü fermente ürünler konusunda hayli geçmişi olan bir milletiz. O yüzden Kainat kitabı içerisindeki bütün bitkilerle envai çeşit fermentasyon işlemleri gerçekleştirmemiz mümkün. Maksat insan sağlığına katkıda bulunmaksa her tarife ayrı bir renk olarak bakıyorum. İnsan sağlığı demişken 10 yıldır fermente ürünler hakkında çalışmalarım, tecrübelerim var. 2020'den bu yana bunları size aktarma imkanı bulduğum kanalıma ufak bir dokunuşla abone olabilirsiniz. Hepimizin zamanı çok değerli biliyorum. O zaman hemen şalgam suyu en çok sorulan sorular ve cevaplar serisinin 3. videosuna başlayalım. 1. Şalgam nedir? Turp mudur? Havuç mudur? Bu soru önceki videomdan kalma bir açıklama istiyor. O yüzden bu soruyla başladım. Halk arasında şalgam havucu, şalgam turbu diye söylene gelir. Ancak şalgam suyunun ana malzemesi siyah havuçtur. Şalgam turbu denilen bildiğimiz kırmızı, pembe, beyaz turplar da şalgam suyu yapımında 1-2 adet besin zenginliği için konulabilir. Şalgam, Adana, Mersin gibi güney illerimizde şalgam olarak adlandırılan lahanagiller familyasına ait yuvarlak elma büyüklüğünde bir kök sebzenin adıdır. Şalgama turpgiller de diyebiliriz. Yaygın olarak tüm dünyada ılıman bölgelerde yetişirler. 2. Şalgam suyuna şeker konulur mu? Konulursa ne kadar konulur? Şalgama şeker konulmaz demiyorum. Tamamen ağız tadınıza bağlı bir tercih. Orijinal yapımda şeker yok. Tuzlu şalgam suyunun ağza verdiği ekşiliği hafif tatlandıracak ve içimine ilave bir hoşluk verecek kadar az konulabilir. Bakın, konulmalı demiyorum. İsteyen çok az koyabilir, tadını bozmaz diyorum. Mesela 5 kilo şalgam suyu yapılacaksa 5 tatlı kaşığı kaya tuzu atıyorsak 1 tatlı kaşığı da şeker ilavesi yapabilirsiniz. Kendi ağız tadınızı ve tuzluluk oranını kendiniz belirleyebilirsiniz. Şalgam suyunu kendi evlerimizde yapma özgürlüğüne bayılıyorum. Ev yapımı kişisel tercihlerinizi uygulama özgürlüğü sunuyor. 3. Şalgam suyunu yemek esnasında içersem şişkinlik verir mi? Şalgam suyu bildiğiniz üzere sirke, yoğurt gibi fermentasyon ile elde edilen, içerisinde faydalı bakterilerin yer aldığı gazsız bir içeceğimiz. Gazlı içecekler gibi yemek sonrası asla şişkinlik yapmadığı gibi, aksine sindirim için çalışan faydalı bakteriler ve asidik yapısından dolayı hazmımıza destek sağlayıp hazmı kolaylaştıracaktır. Bu yüzden özellikle sindirimi zor olan etli yemeklerin yanında mutlaka içilmesi tavsiyemdir. 4. Şalgam için şalgam havucu nereden bulabilirim? Siz yeter ki şalgam suyu yapmak isteyiniz. Semt pazarınızda yoksa kapınıza kadar gelecek sanal marketlerde bile siyah havucu bulabilirsiniz. 1 kilo sipariş verdiğinizde 5 kilo şalgam suyu cepte. Yerinizde olsam almışken 1 değil 2 kilo alırım ve şalgamı yapmışken de 5 kilo değil 10 kilo yapardım. Bu kadar faydalı bir içecek varken sağlığımız için artık sofralarımızdan gazlı içecekleri yavaş yavaş bir kenara itme, en azından azaltma zamanı gelmedi mi? 5. Şalgam suyu yaparken siyah havuçları ve turpları yıkamalı mıyım? Bazı tariflerde havuç üzerindeki faydalı bakterilerden bahsediliyor ve mayalamada onların önemli olduğu dolayısıyla soymamamız yönünde telkinlerde bulunuyor. Nereden geldiği, hangi şartlarda bize ulaştığı belli olmayan şalgamlara güvenip içiniz kaldırıyorsa yine de siz bilirsiniz diyemiyorum. Çünkü özellikle pandemi döneminde hijyen adeta beyinlerimizde bir nöron haline geldi. Yıkamak yıkamamak arasında kaldıysanız kesinlikle yıkayınız derim. Havuç ve turplarınızı öncelikle sirkeli suya yatırırsanız havuçlarınızdaki zararlı virüsler ve mikroorganizmalar kendisini yitirirken sirkedeki faydalı bakteriler de hemen havuç ve turplara yapışacaktır. Sirkeli suyla malzemelerinizi duruladıktan sonra gönül rahatlığıyla şalgam suyunuzu yapabilirsiniz. 6. Şalgam havucumu soymalı mıyım, soymamalı mıyım? Bu sorunun cevabını aslında bir önceki yıkama sorusunda vermiş bulundum. Yani mayalanma için illaki de ve kesinlikle kabuklardaki bakterilere ihtiyacınız yok. Çünkü mayalanma için 1 çay bardağı ev yapımı sirke veya 1 su bardağı ince bulgur kullanabilirsiniz. 7. Fermentasyon için maya kullanmasam yine şalgam suyu olur mu? Tabii ki de olur efendim. Ancak mayalamanın amacı fermentasyonun hemen ve çabuk bir şekilde başlamasını sağlamaktır. Aslında en güzeli benim yılların verdiği tecrübeyle oluşan kanaatimce hiçbir maya kullanmadan yavaş yavaş doğal fermentasyona tabi tutmak. Neden mi? Çünkü kendi mayasını kendi içinden üreten ürünlerin fermentasyonu çok daha kendi aromasında ve çok daha kendi özünde bir fermentasyon doğuracaktır.
Ancak burada biraz zamana ihtiyacınız olacak. Çünkü mayasız fermentasyon mayalı olanın en az 2 katı zaman ister. Yani 10-15 günde fermente edilen mayalı şalgama maya kullanmazsanız 25-30 gün vermek durumundasınız. Bir ay sonra bardağınıza boşaltacağınız şalgam suyunun lezzetini düşünemiyorum bile. Evet, size daha önceden de 10 yılı geçen bir fermentasyon tecrübem ve araştırmalarımdan söz etmiştim. Bunları size ve kitlelere aktarabilmem için bir kanal buldum. Umarım sizi ve bu kanalı kaybetmem. Bu kanal benim değil, hepimizin. Daha fazla kitleyle paylaşmak için sizi bu kanala abone olmaya davet ediyorum. Fermente ürünler ile sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşça kalın.